Evet arkadaşlar, kardiyom bitmek üzere ama dedim geleyim şöyle güzel bir sohbet edeyim sizden. Ondan sonra eve istirahate çekileyim dedim. Oh, hava muazzam güzel. Yalnız nabzım inanılmaz tavan şu anda. Kusura bakmayın. Nefes nefeseysem ya da sesim biraz garip geliyorsa arkadaşlar. Evet. Oh. Evet arkadaşlar. Gençler ve aynı zamanda danışanlarım, sosyal medyada takipçilerim. İşte hocam, bu zaman hakkında ne düşünüyorsun? Ve aynı zamanda işte bizim insani ilişkilerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Ya da işte buna benzer birçok soru geliyor. İşte bu dönemin ilişkileri hakkında ne düşünüyorsun? Vesaire. Vallahi arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse hiçbir şey düşünemiyorum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, ben burada size ne anlatırsam anlatayım, birçoğunuz yaşamadan, tecrübe edinmeden anlamayacaksınız. Birçoğunuz özellikle belli bir evreye kadar, belli bir yaşa kadar cidden çok büyük darbeler yiyeceksiniz. Arkadaşlarınızdan darbeler yiyeceksiniz, ailenizden darbeler yiyeceksiniz, sevgilinizden darbeler yiyeceksiniz. Yeri geliyor ileride evleneceksiniz, karınızdan darbeler yiyeceksiniz. Ama bu her iki taraf için de geçerli. Yani siz de darbe atacaksınız, karşıdan da darbe yiyeceksiniz. Yani bu iş esasında karşılıklı. Burada en önemli olan şey empati kurabilmek. Yani her iki tarafında empati kurabiliyor olması lazım. Eğer her iki tarafta empati kuramıyorsa maalesef ki orada işte büyük problemler yaşayacaksınız. Burada da her şeyi hem karşı tarafa yükleyeceksiniz hem de aynı zamanda kendinizi hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Burada önemli olan husus şu: savaşabilecek misiniz? Mücadele edebilecek misiniz? Sevdikleriniz için, dostlarınız için, akrabalarınız için mücadele edebilecek misiniz? Gerçekten işin sonunda kötü de olsanız, iyi de olsanız, işin sonunda şunu diyecek misiniz? Ya ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Keşke, işte şu keşke var ya, keşke şunu da yapsaydım, keşke şunu da deneseydim dememeniz gerekiyor. Bunu dediğiniz gün arkadaşlar, pişmanlığınızın, neden bunu yapmadım dediğiniz gün gerçekten büyük bir burukluk yaşayacaksınız. Büyük bir vicdan azabı çekeceksiniz. Yere gelecek, o gün onu yapmadığınız için gerçekten pişmanlık duyacaksınız. Benim hayattaki bakış açım şu arkadaşlar: ben istediğim şey için inanılmaz mücadeleci bir insanım. Yani ben gerçekten tırnaklarımla kazıya kazıya elde etmek istediğim, yapmak istediğim her iş için büyük mücadeleler verdim hayatım boyunca. İşin sonunda hep şu noktaya geldim: hiçbir zaman keşkem olmadı. Çünkü ben hiçbir ilişki düzeyimde, hiçbir iş hayatımda şunu demedim: ulan neden şunu yapmadım, acaba yapsa mıydım demedim. Neden mi demedim? Çünkü hep zihnimde şu oldu: ben bunu yaptım ama neden burada ego ve kibir benimle beraber gelmek zorunda? Ego ve kibrim neden buna dahil olmak zorunda? Ego ve kibrim duygularımı neden ötelemek zorunda? Arkadaşlar, ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Hiçbir iş noktamda, hiçbir dostluğumda, hiçbir aşk hayatımda. Çünkü ben hep şunu düşündüm: eğer gerçekten istiyorsam ne ego, ne kibir, ne de buna benzer şeyleri hayatımın hiçbir noktasında, hiçbir anıma katmadım. Eğer bunu siz hayatınızın bütün bölümünde baktığınızda, geçmişe döndüğünüzde veyahut da şu anda yaşadığınız zamanda gerçekten ilişkilerinizde, aşk hayatınızda, iş dünyanızda ego ve kibrinizle hareket ediyorsanız, emin olun hiçbir zaman mutlu olmayacaksınız. Emin olun her zaman siz haklı taraf gözükeceksiniz kendinizce ve birçok insanı yıpratacaksınız. Birçok insanı yok edeceksiniz. Birçok insanın ne hissettiğini bile görmeyeceksiniz. Ama maalesef ki işte burada da şuna geliyoruz arkadaşlar: sizin neslinizde, yani şu anki yaşayan işte 18 ile 25, 18 ile 30 yaş bandı, hatta bunu 35 yaşa bile katabiliriz. Gerçekten hep her zaman kendinizi önemsiyorsunuz. Hep kendiniz ön plandasınız. Hep bana Rabbena modunda ilerliyorsunuz.
Ben sizin yerinizde olsam empati yeteneğimi eğer yoksa, eğer bunun farkındalığını bile yaşamıyorsanız, gerçekten bunun farkında bile değilseniz, bunun farkında olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu hayatta ticaretten örnek vereceğim size. Bir iş kurana kadar atla karayı seçersiniz. Aylarınız, daha şöyle söyleyeyim, haftalarınız, aylarınız, yıllarınızı verirsiniz. Ve sonucunda geldiğiniz noktada bir anda pes edebilirsiniz. Ya da ben bunu başaracağım deyip azmedip çok iyi bir plan, proje çıkartıp çok iyi bir kendinize yön çizip o yönden şaşmayıp hiçbir şekilde onun uğrunda mantık çerçevesi içerisinde ve kesinlikle birçok insanı suistimal etmeden ve aynı zamanda kendinizi de kötü duruma düşürmeyecek noktada ilerleyebileceğiniz bir yol seçmeniz gerekecek. Ama burada siz ya ben yapamıyorum ya, benim olmuyor ya dediğiniz takdirde siz hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Sarbaşa. Arkadaşlar bakın, ben profesyonel olarak antrenörlük yapıyorum ve aynı zamanda promotluk ve gerçekten danışanlarıma hayat çizelgelerini planlıyorum. Ben özellikle bizim ülkemizde gördüğüm şey şu. Bütün danışanlarıma şunu söylüyorum. Şunu yap, şunu yap, şöyle yap, böyle yap. Hepsine yolu çiziyorum, yolu veriyorum ama o yolda ilerleyemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Ya hayattaki bakış açıları ya da egoları ya da kibirleri buna hep engel oluyor. Neden mi? Başarılı olmak istiyorlar ama başarılı olma yolunda yapmak istedikleri, o hedefledikleri, o başarıyı gördükleri noktada her zaman geri çekiliyorlar. Ya bazıları başarı kazanmaktan korkuyor. Ya bana ne derlerse, ya benim hakkımda da böyle atıp tutarlarsadan korkuyor. Yani başarılı olmaktan korkuyor insanlar. Bu aşk hayatlarında da böyle. Siz karşınızdaki insan için çabalıyorsunuz, kendinizi parçalıyorsunuz. Karşınızdaki kişi de birçok şey yaptığını görüyor ama empati kuramıyor veyahut da siz empati kuramıyorsunuz. İşte burada da maalesef ki yok oluş başlıyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Onun için sizlere tavsiyem burada en basit tabirle hiçbir ilişkinizde, hiçbir iş hayatınızda egonuzu, kibrinizi kullanmayın arkadaşlar. Çünkü egonuzu, kibrinizi kullanacağınız yerler sizin rakipleriniz, sizin düşmanlarınız. Sizi bu hayatta siz işinizde var olmayın diye uğraşacak olan insanlara karşı siz bunu kullanmak zorundasınız. Aile hayatınızda, aile dünyanızda, aşk hayatınızda, dostluklarınızda bunu kesinlikle uygulamamanız gerekiyor. Yeri gelecek, dostlarınızdan darbe yiyeceksiniz. Bu size tecrübe kazandıracak. Burada da sizin kendinizi bozup bozmamanız, karakterinizden ödün verip vermemeniz tamamıyla sizin bakış açınızla alakalı. Ben şimdiye kadar etrafımdan, dostlarımdan birçok darbe yedim. Ama size şunu söyleyebilir miyim? Her seferinde dibi görsem de hep çıktım. Bunun en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü hiçbir zaman kötü niyetli olmadım. Hiçbir zaman karşımdaki insanların veyahut da kişilerin kötü olsunlar, mahvolsunlar, gebersinler, ölsünler, bitsinler demedim. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, benim dünyada görebileceğiniz çok büyük bir hater kitlem var. Belki sizin hiç bu noktada olmak bile isteyemeyeceğiniz, benim yerimde olmak bile isteyemeyeceğiniz birçok hakaretlere ve aynı zamanda birçok tehditlere, ölümle tehdide varana kadar, dövmekle tehdide varana kadar, seni kaldıracağız, yok edeceğiz, parçalara böleceğiz diyene kadar beni birçok noktada sabrımı zorlayan, birçok noktada duygularımı zorlayan, birçok ilişkilerimde maddi manevi beni zorlayan birçok olay yaşadım. Ama hiçbir tanesinde ben kendimi bozmadım. Çünkü bu hayatta ne kadar kendinizi bozarsanız bozun ve burada da karşı tarafla alakalı herhangi bir kötü niyette bulunursanız bulun, bu her zaman arkadaşlar karma dediğimiz bir olay var. Dönüp dolaşacak, her zaman size gelecek. Onun için karmaya da inanan bir insan olarak arkadaşlar kesinlikle bu topta da yer almadığımı, sizin de yer almamanız gerektiğini büyük bir içtenlikle söyleyebilirim. Siz mümkün olduğu kadar elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız ve karşınızdaki insanlar size kötü gelse de
siz kendinizi bozmamaya ve aynı zamanda işinize, gücünüze, hayatınıza devam etmeye çaba göstereceksiniz. Eğer bu noktada siz de onlarla eşdeğer, onlarla aynı sınıfta yer alırsanız arkadaşlar, işte o insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Genelden hiçbir farkınız kalmaz. Hiçbir özelliğiniz olmaz. Onun için de yalnız bile olsanız beş para etmez bir insan olursunuz. Onun için arkadaşlar sizlere tavsiyelerim esasında düzgün bir insan olun. Eğitimli bir insan olun. Kendinizi geliştirin. İnsanlara hiçbir zaman kötü bir art niyetle bakmayın. Kötü bir art niyetle bakmayın. Darbe yiyin. Eyvallah deyin ya dönün. Ya da kendinizi işinizde, gücünüzde, hayatınızda insanlara bir örnek teşkil edecek noktada, insanlara bu noktada yüzlerine tokat gibi çarpın. Yaptığınız işlerle insanların yüzüne çarpın. Yoksa diğer türlü onlar gibi arkalarından söveyim, şöyle yapayım, böyle yapayım, İşte bana şöyle kötü davrandı, ben de öyle kötü davranacağım moduna girerseniz arkadaşlar, bu işin içinden çıkamazsınız çünkü bunun sonu yok. Ya kendinizi bozacaksınız, şerefsiz, beş para etmez insanın teki olacaksınız, ya da düzgün, gerçekten ileride çoluğunuzun, çocuğunuzun yüzüne bakabilecek, eşinizin, dostunuzun yüzüne bakabilecek, yeri geldiği zaman, evladınızın yeri geldiği zaman, rüzgar tripodu yıktı arkadaşlar. Yeri geldiği zaman da arkadaşlar, sevdiğiniz insanların, sevdiğiniz kadının yüzüne bakabilecek olun. Çünkü gün gelecek, karmaya hep inanan bir insan olduğum için, bana her zaman yapılanlar, bana her zaman edilenler, benim hep başıma gelenler, daha sonrasında kendimi hiç bozmadığım için hep bana buna yeltenenlerin başına geldi. Ya iş dünyasında bir batak yaşadılar, ya duygusal olarak bir batak yaşadılar. Maddi manevi yönden birçok zarar gördüler. Ve bundan da mutlu olmadım, biliyor musunuz? İşin kötü tarafı. Yani neden mi? Çünkü bunlara gerek yok abi. Bu dünyada çok güzel şeyler var. Bu dünyada mükemmel bir hayat var. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Evet, biraz önce tripod düştü. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şunu da demiyorum. Siz çabalayın. Elinizden gelen her şeyi yapın. Eğer sizin çabalarınızı görmüyorsa insanlar, sizin çabalarınızı umursamıyor insanlar, yönünüzü değiştirin. Yönünüzü değiştirin. Zaman kaybetmeyin. Çünkü zaman çok değerli. Zaman çok önemli. Hayat gerçekten çok güzel arkadaşlar. Harcanmayacak kadar güzel. Bu hayata didişmeye, sürtüşmeye, kavga etmeye gelmediniz. Bu hayatta mutlu yaşamaya geldiniz. Bu hayatta çalışacaksınız, emek sarf edeceksiniz ve mutlu yaşayacaksınız. Bu hayatın içerisinde birçok olumsuzlukla karşılaşacaksınız. İş hayatınızda, aşk hayatınızda. Ve bu noktada mutlu olmayı öğreneceksiniz. Ama bunun en güzel yönü ve noktası şu arkadaşlar. Eğer gerçekten sizin yaptıklarınızı görmeyen bir topluluğun, bir ilişkinin, bir arkadaş ortamının içerisindesiniz, uzaklaşın arkadaşlar, gidin oradan. Orada durmanıza gerek yok. Orada bulunmanıza gerek yok. Çünkü sizi görmeyen, sizi duymayan, sizi işitmeyen hiçbir insana bir saniyenizi bile harcamanıza gerek yok. Bu noktada şunu demek istiyorum. Videonun başında söylemiş olduğum. Elinizden geleni yaptınız mı? Görmüyorlar mı sizi? Görmüyor mu seni? Abi uzaklaş oradan. Gerek yok. Çünkü bu hayat gerçekten çok güzel. Senin sevgini, senin dostluğunu, senin iş ortaklığını hak edecek milyonlarca insan var. Zamanı gelince o zaman döngüsünün içerisinde emin ol doğru insanlar her zaman karşına çıkacak. Gerçekten burada gerçekten çok mutlu olabileceğiniz, çok güzel zaman geçirebileceğiniz bir hayat var. Kendinizi mahvetmeyin, kendinizi trollemeyin arkadaşlar. Yani tek diyebileceğim bu. Onun dışında hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bunun dışında maalesef ki hayat size ne getirirse getirsin, kucaklayın. Bu kadar. Hadi bakalım.